bu örgü makinesiyle yapıyoruz. Şu ana kadar hep tığ işi paylaşmıştım. Elimde böyle bir örgü makinesi vardı. Yaklaşık bir yıl önce almıştım. Henüz kullanamamıştım. Makineyle ilk önce şöyle bir kabak denemek istedim. Denedim. Sonucu beğendim. Hemen sizlerle bunu paylaşmak istedim. Yapımı çok kolay oldu. Eğer böyle bir makine almayı düşünüyorsanız gerçekten alabilirsiniz. Çok kolaylık. Şapka, farklı işlemlerde yapabilirsiniz. Ben de kullandıkça, farklı modeller yaptıkça sizlerle ara ara video çekip paylaşacağım. Bu makineyle daha fazla video gelsin diyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bu markanın örgü makinesini kullanın. Tabii farklı makinalarda kullanılabilir. Bu 48 ilmekli makine. Bunun daha büyüğü var mı bilmiyorum ama daha küçüğü var, onu biliyorum. Makine 48 ilmek arkadaşlar. Bakın 48. ilmek beyaz. Sıranın bittiğini bize oradan belirtiyor. Yuvarlak tek parça olarak da yapılabilir. Kenarları birleşik olmayan parça da yapılabilir. O da buradan ayarlanıyor. Ben şimdi T'de yapacağım. T'de olunca yuvarlak gidiyor. Videoyu başlamadan onu da belirtmek istiyorum. Burada iplik tutacağı yeri var. Kalınlığına göre ve ipin geliş gerginliğini buna göre ayarlıyorsunuz. İnce, kalın, orta olarak var. Bir de şöyle güzel bir yanı var. Sıraları sayıyor. Sayacı var. Bu modele başlamadan önce muhakkak bunu sıfırlıyoruz. Ondan sonra yapıyoruz. Burada kaç sıra yaptığınızda görebilirsiniz. O yönünde güzel. Gördüğünüz gibi buralarda kancalar var. İpler oraya takılıyor. Burada da kolu var. Kolunu çevirerek sıralarımızı ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi çok çabucak çevirerek istediğiniz sıraları yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısaca bu şekilde makineyi anlatmak istedim. Tabii kutunun içinde kitapçığı geliyor. Kitapçığa bakarak da daha fazla detay elde edebilirsiniz. Şimdi sizleri bekletmeden bunu nasıl kullanmaya başlıyoruz. İlk aşamayı nasıl yapıyoruz onu söyleyeceğim. Bunu yaparken istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İp önerisinde bulunmayacağım. Ben artan iplerimi değerlendirerek başladım. Siz de akrilik, koton hangi ipi kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Şu anda orta kalınlıkta bir iple başlayacağım. Onunla yapacağım bunu. Siz de istediğiniz ipi kullanarak yapabilirsiniz. İlk sıraya şu birinciden başlıyoruz. Bu 48. ilmek. Bu birinci. İpin bir ucunu biraz uzun şekilde ortaya doğru bırakıyorum. Biraz uzun şekilde ortaya doğru bırakıyorum. Gördüğünüz gibi ilmeklerin önünde şu şekilde hafif kanca gibi şey var. Oralara ilmeklerimizi takacağız. Şimdi bu ilk ilmek, bunun önünden beri bu şekilde geçiriyoruz. Şöyle yandan göstereyim. Önünden kulpunu çevirerek sırayı devam ediyoruz. Şimdi bu önü olmuş oluyor. Kulpunu çeviriyorum. Bakın ikinci ilmek geldi. İkinci ilmeğin de bu şekilde arkasından beri. Bakın gördüğünüz gibi arkasından beri. Bir önünden bir arkasından çeviriyorum. Sıradaki ilmeğin önünden. Bakın buraya geldiği zaman sıradaki ilmeğin arkasından, sıradaki ilmeğin düzünden, bu şekilde bir tersinden, bir düzünden, bir tersinden, bir düzünden, bu şekilde bir ters bir düz olarak sıra sonuna kadar yapıyoruz. İlk sırayı yavaş yavaş gidelim, ilmeklerimiz kaçmasın. İlk sırayı yaptıktan sonrası çok kolay gidiyor. Eliniz alışınca bu ilk sırayı da çabucak yapabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu beyaz bizim sıra sonu. Sıra sonunda da tersinden yapmış olduk. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bunu geçtikten sonra şurada bir ip kanalı var. İp kanalından beri ipimi geçiriyorum. Ondan sonra ilmek kendisini alıyor. Sonra bu ipimizi de ipin nasıl gelmesini istediğimiz şekilde bu ip tutacaklarına takıyoruz. Benim ipim orta bir kalınlıkta olduğu için ortadakine takıyorum. Artık ip kendisi geliyor. Bakın bu şekilde tutacak orada. İpim de aşağıda. İpim bu şekilde rahat gelecek şekilde ayarladım.
Şimdi kulpu çevirerek örmeye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi kendisi ipi alıyor. Bu şekilde örüyoruz. Bundan sonrası artık çok kolay. Bu şekilde yavaş yavaş örüyoruz. Bundan sonrası böyle bileğimize kuvvet. Bunu artık büyütmek istediğimiz kadar büyütebiliriz. Bu şekilde öre öre gidiyoruz. Bakın birkaç sıra olmaya başladı. Bakın sıralarımız oluşmaya başladı. Bunu ipinize göre 50-60 sıra örebilirsiniz. 50 de örebilirsiniz. 60 sıra da örebilirsiniz. Eğer bunu tek kat kullanacaksınız. Ben tek kat kullanacağım. 60 sıra öreceğim. 50 de olabilir isteğe bağlı olarak. Bu ördükçe kendisi içeri doğru uzuyor. Şimdi toplamda 60 sıra ördüm. Sıranın sonuna kadar geldim. Bu beyaz sonuncu ilmek. Bu birinci ilmek. Beyaza kadar geldim. Şimdi ipimi keseceğim. İpimi keserken de şöyle ölçü alıyoruz. Bu şekilde makinenin etrafında bir tur atacak şekilde fazladan ip bırakıyoruz. Bu şekilde biraz fazla keselim. Gördüğünüz gibi makinenin etrafında bir tur attım. Hafif de uzun bırakarak ipimi kesiyorum. İpimi bu ip tutacağından çıkartıyorum. Bu kanaldan da çıkartıyorum. Bu bizim 48. ilmekti. Bu ilmeğin de önünden beri bu şekilde gitmesine dikkat edelim. Bu şekilde olup boşluğa doğru ipimizi bırakıyoruz. Şimdi bir sıra daha boş çevireceğiz. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş ilmek kaçırmadan bir sıra daha bu şekilde boş olarak çevirelim. Beyaza gelene kadar. Bu sırayı çok dikkatli yapalım, kaçmasın. Bu şekilde bir tur boş çeviriyoruz. Sıra sonuna yaklaştım. Bakın ipim burada. Tam beyaz buraya gelmeden bakın burada ip kaçmaya başlıyor. Beyazı geçmeden durun arkadaşlar. Şu anda bu ilmeğim kaçmaya çalışıyor. Bu beyazı buradan geçmeden durun arkadaşlar. Geçerseniz bu kaçar. Şimdi kestiğim ipi makineyle gelen iğneye ipimi geçiriyorum. Bunu en son yapacağız. Sıradaki ilmeği ilk önce yakalıyoruz. Bakın iğnemi şu şekilde ilmeği yakalıyorum. Sonra hafif çeviriyorum.
Bakın öteki de çıkmaya başladı. Onu da yakalıyorum. Sırasıyla bu bütün ilmekleri bu şekilde iğneyle yakalayacağız. Kaçırmamaya dikkat edelim. Sırasıyla bütün ilmekleri bu şekilde tutuyoruz. Sırasıyla sıradakine. Bu şekilde bütün 48 ilmeği topluyoruz arkadaşlar. Bunu sıra sonuna kadar hepsini bu şekilde toplayalım. Son 2 ilmek kaldı. Onları da topluyorum. Elimle tutuyorum. Parçayı kaçmasın. Son bir tane de sıkıntı olabilir. Bakın son bir taneyi de elimle tutuyorum kaçmasın diye. Sonuncuyu da tuttum. Artık makineyle işi bitti. Bu şekilde hazır oldu. Bu şekilde bütün ilmeklerin içinden geçirmiştim. Şimdi bunu sıkıyoruz. Bu şekilde sıkarak altını büzüyoruz. Şimdi büzdükten sonra bu şekilde tersini çeviriyorum. Tersinden bu şekilde hem dikiyorum hem de burayı sıkılaştırmış oluyorum. Düğüm atmış gibi oluyorum. Tersten burayı dikiyoruz. Burayı iyice diktikten sonra ortadan tekrar iğneyi düzüne doğru çeviriyorum. Parçayı da düzüne çeviriyoruz. Şimdi bunu elyaf doldurabiliriz. İpimi o iğneden çıkarıyorum. Şimdi bu ip de biraz uzundu. Onunla tepeyi dikeceğiz. Şimdi içine elyaf dolduruyoruz. Birden çok doldurmuyoruz. Ufak ufak. Kabak şekli verene kadar bu şekilde şimdi bu kadar elyaf yeterli. Bu tepesindeki iple bu ağız kısmını büzeceğim. Bunu da iğneye geçiriyorum. Bu tepede yaptığımız ilk sırada şu şekilde bir önden bir arkadan iğneyi geçirerek bunu büzdüreceğiz. Sıra sonuna kadar bütün tepede bu şekilde bir önden bir arkadan batarak sıra sonuna kadar bu şekilde dikelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. İpimi iyice büzdürüyorum. Şimdi bu ağız kısmı da açılmasın diye bunu da dikiyorum.
Birkaç sefer dikelim bunu. Şimdi buna kabak şekli vermek için dikiyoruz. Tekrar dilimlerini yapıyoruz. Ortadan batırıyorum. Alttaki ortadan da çıkıyorum. İğnemi bu şekilde çekiyorum. Bu ortası içeri doğru basık olsun diye hafif çekiyorum bu şekilde. Bu açılmasın diye buradan bir tür düğüm atalım. İstediğimiz basıklığı verdikten sonra buraya bir düğüm atalım ki bu açılmasın. Bu diğer ip hala duruyor. Dilimlerde kullanacağız. Onu kesmedim. Şimdi sırasıyla dilim yapıyoruz. Alttan ipi yukarı doğru getiriyorum. Tekrar önden aşağıya doğru iğnemi geçiriyorum. Şu şekilde hafif çekiyorum. Bakın dilim oluşana kadar. Bu dilimimiz bozulmasın diye tekrar buradan düğüm atabiliriz. Sırasıyla burada kaç dilim vermek istiyorsak aynı şekilde yapıyoruz. Tekrar önden arkaya doğru. Sıklıklarını biz kendimiz belirleyebiliriz bu şekilde. Önden arkaya doğru. Bu benim ipim şu anda bitti. Bunu ikinci dilime yetmedi. Bunu tekrar bir düğüm atıp ipimi keseceğim. Bu şekilde kabağın içine doğru gidiyorum. İleriden ipimi kesiyorum. Şimdi diğer ipimle devam edeceğim. Bu ip de biterse önemli değil. Yeni ip bağlayıp devam edebiliriz. Aşağıdan yukarı doğru ipimi getiriyorum. Ortadan aşağıya doğru iğnemi geçiriyorum. Dilimimin yerini belirledikten sonra hafif sıkıyorum. Bu da açılmasın diye burada düğüm atıyorum. Sırasıyla burada kaç tane dilim yapmak istiyorsak dilimlerimizi yapmaya devam edebiliriz. Ben bunu tek kat iple yaptım. Dilerseniz iki kat iple de yapabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar dilimlerimizi yapalım. Bütün dilimlerimi bitirdiğim düğümümü atıyorum. Düğümümüzü sıkı atalım, açılmasın. Sonra kabağın içinden uzaktan ipimi kesiyorum. Şimdi tekrar dilimleri elimle düzelteceğim. Kabağın yapılışı bu şekilde. Bu üst kısımlarını dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi buna sap kısmına geçebiliriz. Kısaca sap kısmını da göstermek istiyorum. Sihirli halka yaparak 12 tane sık iğne yapıyorum. Buna da 4 mm tığ kullandım. 12 sık iğne. Daha küçük sap yapmak istiyorsanız 6 tane ya da 10 tane ile de yapabilirsiniz. ...12 tane sık iğne yaptım. Halkamı iyice sıkıyorum. Şimdi sırayı birleştirme yapmıyorum. Sıranın devamıymış gibi örmeye devam ediyorum.
Hiç çoğaltma eksiltme yapmıyorum. Direkt ilk sık iğnenin tepesine batarak sık iğne yapmaya başladım. Sırasıyla bütün sık iğnelerin tepesine hiç çoğaltma yapmadan birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde dönerek birkaç sıra örelim. Sapını ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsak dönerek hiç ek yerinde birleştirme yapmadan sırasıyla hepsinin üzerine birer tane sık iğne yaparak sap kısmını yapıyoruz. Bakın ben sıra sonuna kadar geldim. Ek yeri yapmıyorum. Sık iğne yaparak dönüyorum. Bu şekilde birkaç sıra örelim. Toplamda 5 sıra ördüm. Sıra sonuna kadar geldim. Direkt bu şekilde bitmesin diye sıradakinde bir iz sürme yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi hafif uzun kesiyorum. Bununla dikme işlemi yapıyoruz. İpimi ilmekten çıkarıyorum. Şimdi daha küçük bir iğne kullanarak dikeceğim. Bunun içine birazcık elyaf doldurup o şekilde dikeceğim. Yaptığımız sapın içine bir miktar elyaf ekliyorum. Buraya tutturuyoruz şimdi. Sırasıyla bütün ilmeklerden bu şekilde tutturuyorum. Birazcık kabağa batırıyoruz. Birazcık da bir sefer kabağa batırıyorum. Bir sefer ilmeğe batırarak sırasıyla dikiyorum. Sırasıyla sıra sonuna kadar dikelim. Sıra sonuna kadar diktim. Düğümümü atıyorum. İpimi kesiyorum. Kabağın uzağından ipi kesiyoruz. Sap kısmında yaptık. Bundan sonrası isteğe bağlı, istediğiniz yapraklarla süsleyebilirsiniz. Kısaca ben bir kolay yaprak göstermek istiyorum. İsterseniz bunu, isterseniz meşe palamudundaki yaprağı da kullanabilirsiniz. 12 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 12 zincir çektim. İkinci zincirde bir sık iğne. Sıradaki zincirde bir çakma trabzan, sıradaki zincirde bir normal trabzan, sıradaki zincirde bir normal trabzan, sıradaki zincirde üçlü trabzan yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki zincirde üçlü trabzan, sıradaki zincirde bir normal trabzan, sıradaki zincirde bir normal trabzan, sıradaki zincirde bir çakma trabzan, sıradaki zincirde bir çakma trabzan, sonuncu zincirde de bir sık iğne yapıyorum. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa yapıyoruz. Bu tarafta ne yaptıysak diğer tarafa da aynı şekilde sonuncusunda bir sık iğne, onun yanındakinde bir çakma trabzan, onun yanındakinde bir çakma trabzan, sıradakinde bir normal trabzan, sıradakinde bir normal trabzan, 2 tane üçlü trabzan yapmıştık. Ayrı ayrı zincirlerden üçlü trabzan, 2 normal trabzan, sıradakinde normal trabzan, bir tane çakma trabzan, sonuncusunda da bir sık iğne yapmıştık. Burada ilk yaptığımız dönüşteki zincire batarak bir iz sürme yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi hafif uzun kesiyorum. Dikme işleminde kullanmak için. İlmekten ipimi çıkarıyorum. Bunu da aynı şekilde buraya tutturuyoruz. Dilerseniz sadece uç kısmını, dilerseniz hepsini buraya dikerek tutturabilirsiniz. Şimdi bunu da buraya dikelim. Yaprağı da buraya tutturuyoruz. Sağlamlaştırdıktan sonra
Dediğim gibi bunu isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Dilerseniz buraya kadar da dikebilirsiniz. Sadece ben tutturdum. Düğüm atarak ipi uzaktan kesiyorum. Bundan sonrası hep süsleme işi size kalıyor. Şimdi bir de buraya şöyle bir kurtçuk da yapabiliriz. Zincir çekerek başlıyorum. Bunu da çok fazla uzun yapmayacağım. 15 zincir yapıyorum. 15 zincir. 3. zincire toplamda 3 trabzan yapıyorum. Aynı zincir içerisinde. Sıradaki zincirde 3 trabzan. Bu şekilde bütün zincirlerin içine 3'er tane trabzan yapınca kendisi böyle kıvrılmaya başlıyor. Sırasıyla bütün zincirlerin içine 3'er tane trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar bütün zincirlerin içinde 3'er tane trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar hepsini 3'er tane yaptım. 2 zincir çekiyorum. En sonki zincirin içine bir iz sürme yapıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hafif uzun bırakıyoruz. Bunu da kabağa dikebilmek için ipimi ilmekten çıkarıyorum. Bunu ilk önce bir sefer buraya tutturuyorum. Açılmasın diye. Bu başlangıçtaki ipi de püskülün içine doğru çekelim. İpimi orada kesiyorum. Şimdi bunu da buraya tutturuyoruz. Bunu dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Şimdi bunu da buraya tutturalım. Bunu da buraya tutturup düğümümü atıyorum. Kabağın uzağından ipimi kesiyorum. Bunu daha çok farklı nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Ben kısaca göstermek istedim. Kabağın yapılışı bu kadar. Gördüğünüz gibi sadece örgü kısmını 5 dakikada bunlar sürse 10, en fazla 15 dakikada bir kabak bitiyor arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapıp satabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Bunu istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hayırlı bol kazançlar diliyorum. Umarım sizler de bol bereketli kazançlarınız olur. Sevdiklerinize hediye edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.